Arkadaşlar merhabalar, nasılsınız? Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün neredeyiz? Torun'dayız ve Polonya'yı bilmeyenleriniz varsa Polonya'da zencefilli ekmek çok ünlü ve onun başkenti de Torun. Buraya gelmişken ayrıca Pierniki dediğimiz zencefilli ekmek müzesini gezeceğiz ve size her yeri göstereceğim. Başlamadan önce beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarımı göreceksiniz. Takip edin. İsterseniz başlayalım. Pierniki dükkanları görebilirsiniz. Kaleye bakın ya. İşte Pierniki bura. Gördüğünüz gibi birçok mağaza bulunmakta. Gingerbread. Pierniki Büyü Müzesi direkt Old Town'un yanında. Direkt geldik gördüğünüz üzere. Şimdi gireceğiz. Size her şeyi göstereceğim. Şimdi lehçe olarak tanıtım filmini izledik. Pierniki'nin nasıl yapıldığına dair. Gördüğünüz üzere Gingerbread'de geçiyor. Shrek filminden hatırlarsanız Shrek filminde zencefilli ekmek vardı bildiğiniz üzere. Bu zencefilli ekmeğin Polonya'da çok ünlü olmasının sebebi çok uzun dayanıklı ekmek olmakla birlikte ayrıca tuvalete de çok rahat çıkılabiliyor. Şimdi burada şimdi zencefil ekmeği nasıl yapıldığına bakacağız. Ondan sonra da alt kata ineceğiz. Gördüğünüz üzere nasıl yapıldığını. Gördüğünüz üzere zencefil ekmeği nasıl kalıplar halinde şekil verip boyuyorlar. Ve ayrıca bu müzeye gelip grup halinde eğitim alabilirsiniz. Burada kalıplarla zencefilli ekmek yapabilirsiniz. Gördüğünüz üzere kalıplar da bulunmakta. Ve burada yaptığım yani bir nevi eğitim, yani takım çalışması. Genellikle şirkette ya da kişisel olarak grup halinde gelip burada hem eğitim alabilir hem güzel vakit geçirebilirsiniz. Ve gördüğünüz üzere eski bir canlandırma. En güldüğüm yerde zencefilli ekmeğin hazma iyi geldi, yani tuvalete çok iyi çıkmayı sağladığıyla. Ben bunu bilmiyordum. Maalesef ki bizde çok fazla zencefilli ekmek ünlü değil. Polonya'da çok ünlü ve bu en ünlü ekmek de bu şekilde yapılıyor ve adına da Katarzyna deniliyor. Ve gördüğünüz üzere kalıplar. Gördüğünüz üzere kalıplar burada. Nasıl zencefillerin burada kalıp halinde gelip kurutulduğu gösteriliyor. Normalde zencefil çok dayanıklı bir materyal olduğundan dolayı eskiden özellikle krallar daha çok yermiş. Yani gördüğünüz gibi zencefilin nasıl burada öğütüldüğünü, ezildiğini görebilirsiniz. Çanaklar bulunmakta, tarihi. Gördüğünüz üzere örnek bir zencefil ekmeği. Gördüğünüz üzere burada da zencefilli ekmeğin nasıl yapıldığını göstermişler. Kakule, biber, anason, Hindistan cevizi ve tarçın bulunmakta. Bunlar ana maddesi ve bir gördüğünüz üzere de bal da kullanılıyor yapımında. Ve bunlar yapıldıktan sonra kalıplardan geçiliyor. Böyle ocağa konuluyor. Ve gördüğünüz üzere çanaklar bulunmakta, çömlekler hava basmak için eski tarihte kullanılan çömlekler. Eski taş ocağı. Burada da sergilendiği. Gördüğünüz üzere burada birçok pierniki için, yani zencefilli ekmeği kalıp yapabileceğiniz hazır kalıplar bulunmakta. Ve gördüğünüz üzere şu an modern bir şekilde modern fırınlar böyle bulunmakta ve böyle fırınlarda zencefilli ekmek yapılmakta. Burada başka kalıpları da görebilirsiniz.
ve sıralı otomasyon diyelim artık fabrikalarda gördüğünüz üzere burada modern bir şekilde Pierre Niki'nin nasıl yapıldığını göstermişler. Polonya'da gerçekten Pierre Niki dediğimiz zencefilli ekmek çok meşhur. Ben sevmiyorum, ne yalan söyleyeyim, ama ara sıra yiyorum. Ve modern günümüzde zencefilli ekmeğin nasıl yapıldığını buradan görebilirsiniz. Hazırlanış videosunu burada sergiliyorlar. Gördüğünüz el olmalı eski kalıptan dolaplar var ve içerisinde de yine kalıplar saklanıyor. Çeşit çeşit kalıplar bulunmakta. Eski sandığın içerisinde tarihi kalıpları da görebilirsiniz değişik değişik şekillerde. Aslında bu müzede daha çok ilgimi çeken zencefilin nasıl yapıldığından daha çok, zencefil ekmeğinin nasıl yapıldığından daha çok zencefile şekil vermek için nasıl el işçiliği ve kalıpların uyduğu çok önemli. Yani burada görebiliyorsunuz ne kadar küçük kalıplar yapılmış ve bunlarla tek tek zencefil ekmeği yapılıyormuş. Gördüğünüz üzere burada da açıklamalar da bulunmakta. Genelde bu müzenin çoğunluğu gördüğünüz üzere kalıplara ayrılmış ve değişik değişik gördüğünüz kalıpları görebilirsiniz. En ünlü kalıplarından biri Katajina dediğim. Gördüğünüz üzere aynı Katajina kalıbı. Ve burada da nasıl ağaç işlemelerinin, odun işlemelerinin nasıl olduğu yazılı burada. Gördüğünüz üzere bu kalıp işlemeciliği 15. yüzyılın başlarında başlamış ve bu geleneksel zencefil bisküvitleri de yapılmaya başlanmış ve birçok şekil verilmeye başlanmış ve ayrıca bu zencefil ekmeğine şekil verilme sanatı da ayrıca odun işleme sanatını da beraberinde getirmiş. Gördüğünüz üzere. Yani bu kalıp işlemeciliğinden sonra ayrıca odun işlemeciliği de önem kazanmış. Gördüğünüz üzere ayrıca bildiğiniz üzere hani Christmas yemeklerinden, filmlerinden bildiğiniz üzere Christmas zamanı, Noel zamanı şöminenin önüne genel olarak zencefil ekmeği koyulur. Bildiğiniz üzere. Burada da açıklamışlar zaten. Gördüğünüz üzere şu an ikinci kattayız. Burada modern şekilde Pierre nasıl üretildiği gösteriliyor. Gördüğünüz üzere burada halihazırda üretilen Pierre görebilirsiniz. Ve bu kogut, yani horoz, Kazimierz Dolny'nin sembolü. Oraya gitmiştim, o videoyu izleyebilirsiniz. Gördüğünüz üzere burada asotun, yani zencefil ekmek çeşitlerini görebilirsiniz. Fabrikada üretilen çeşitli markaları ve türleri de görebilirsiniz burada. Bisküvitler bulunmakta gördüğünüz üzere. Turistler için ya da ihraç ettikleri çeşitler bulunmakta. Gördüğünüz üzere çayla içilebilecek yani birçok çeşit gofretlesi bulunmakta. Gördüğünüz üzere çeşit çeşit fındıklısı, normal çikolatalısı, normal bisküviti, çeşit çeşit zamanında zencefil ekmek yapılmış. Ve eskide üretilen gördüğünüz üzere Pierre Niki kutuları da böyle sergileniyormuş. Gördüğünüz üzere burada kalıplar da bulunmakta. Ve burada eşek kalıbı görüyorsunuz. Ayrıca torunun simgelerinden biri. Ayrıca şu an birinci kata geldik. Gördüğünüz üzere çocuklar için büyük ihtimal döşenmiş. Zencefilden bir oda yapmışlar. Çocukların büyük ihtimal ilgisini çekmesi için. Çocuklar tarafından burada çok yeniliyor zencefil ekmeği. Gördüğünüz üzere burada eskiden büyük ihtimal çocukların oyun oynaması için, ailelerin müzeye gezmesi için yapılmış. Ama şu an pandemiden dolayı açık değil. Ve gördüğünüz üzere burada da
Bir tane zencefil ekmeği satan restoranın görselini yapmışlar, yani stüdyosunu yapmışlar. Ve eskiden burada mesela 1796 ile 1800 yılında kafelerin nasıl bulunduğunu ve nasıl servis edildiğini görebilirsiniz. Piyanekiden yapılmış ekmek. Görebiliyor musunuz? Piyanik satan mağazanın nasıl olduğunu da burada görebilirsiniz. Gerçekten ilginç ve tartıyla, yani gramla satılıyormuş ve eski. Görüyor musunuz? Kasanın nasıl olduğunu. Ve diyor, gördüğünüz üzere 19. ve 20. yüzyılda zencefilli ekmek Torun'da üretiliyormuş ve genellikle yerel markete satılıyormuş, yani mağazalara ya da toptancılara. Ve gördüğünüz üzere çeşitli dizaynda ve şekilde birçok pakette müşterileri ilgisini çekmesi için çeşit zencefil ekmekler üretiliyormuş. Ve gördüğünüz üzere burada zencefilli ekmeklerin satıldığı ayrı bir mağaza. Diğer mağazada direkt ham şekilde satılıyordu. Burada paketlenmiş şekilde görebilirsiniz, değişik paketlerde zencefillerin satıldığı örnek bir mağaza sergilenmiş. Burada da eski kamyon sergilenmiş, nasıl dağıtımlarını yapıldığına dair. Ve burada Thomas ailesine ait, Thomas ailesi zencefilli ekmek ve yemek endüstrisini yöneten, şekillendiren kişilerden biri. Burada açıklaması var. Ve gördüğünüz üzere eski zamanlarda o Thomas ailesinin böyle bir mankende koyulmuş, eski zamanlarda nasıl olduğuna dair ve kendi ailelerinin soy ağacını görebilirsiniz burada. Katajina zencefil kalıbı. Ve burada bu zencefil ekmeğini üreten öncü ailenin ayrıca fotoğraf albümünü, fabrikalardan nasıl çıktığına dair birçok fotoğrafı, tarihi de görebilirsiniz burada. Gördüğünüz üzere kalıplar da bulunmakta. Burada da açıklaması da var. Gördüğünüz üzere 19. yüzyılda Thomas ailesi zencefil ekmek ve yemek endüstrisine yön veren en önemli ailelerden biriymiş. Ve gördüğünüz üzere burada açıklaması da yazılmış. Burada da kamera koyulmuş. Sebebini bilmiyorum. Burada da gördüğünüz üzere o zamanlarda, yani 19. yüzyılın başlarında nasıl giysilerin giyildiğini de görebilirsiniz. Ve ayrıca da fabrikada nasıl giysilerin giyildiğini de burada aşçıların giysilerini de sergilemişler. Ve burada da gördüğünüz üzere 1950'lerin mağazalarını, yani yemek yerlerini görebilirsiniz. Bir piyanik satılan mağazanın örneğini koymuşlar. Aynen 1950-60'ların sandalyesi görüyorsunuz. İnanamıyorum ya, tam böyle vintage stilinde, eskilerin stilinde, duvar kaplamalarından tutun yer kaplamaları, döşemeler, sandalyeler, gerçek ağaçtan masalar görüyorsunuz. Kalorifer kaplamaları aynen eskisi stilde. Yani örgü, dantel örgülü perdeler bile birebir aynı. Aslında 18. 19. yüzyılda zencefil ekmeği o kadar pahalıymış ki elit kısmının alabildiği fiyatta, yani elit kısmının satılabileceği seviyede bulunmakla birlikte genel olarak burada elit seviyesinde yaşayan insanların evlerinin nasıl olduğu da sergilenmiş. Gördüğünüz üzere burada bir tane evin örneği verilmiş ve bu da aynı şekilde Thomas ailesinin örnek bir evinden alıntı, nasıl bir ortamda yaşadıklarını da burada göstermişler. Ocak bulunmakta, taştan ocak, masa, çeşitli baharatların bulunduğu yerler gördüğünüz üzere. Müzeden çıktık. Müzenin girişinde
direkt Piernik yani zencefil ekmeğinden magnetler de alabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten 18 lot ödedik ama yani verdiğiniz paraya değiyor. 3 katlı. En alt katında nasıl yapıldığına dair kalıplarla ilgili 3. katından daha modern fabrikanın tarihi, 2. katında da gördüğünüz üzere 1900'ün başlarında evlerin ve zencefilli ekmeklerin nasıl olduğunu anlatmışlar ve zencefilli ekmek normalde 18 ve 19. yüzyılda elitlerin yediği bir ekmekmiş ve bilmiyordum. Gerçekten çok güzel. Umarım beğenmişsinizdir. En az 100 like bekliyorum. Yorum yapmayı unutmayın. Burada sosyal medya hesaplarımı göreceksiniz. Takip etmeyi unutmayın ve sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.